İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağı, en kalabalık zamanında. Bu kalabalıkta işine ya da okuluna yetişmeye çalışan insanların gözünden kaçan bir şey var. Evimden fakülteme gitmek için bir yıldır kullandığım bu hat toplam 4260 metre uzunluğunda. Metrobüs ile 3 durak, ardından aktarma yapıp metro ile 1 durak gitmem gerekiyor. Evden ve fakülteden duraklara ulaşırken ve aktarma yaparken yürüdüğüm toplam yol ise 1,5 kilometre. Osman. 27 dakika süren yolculuğum İstanbul standartları göz önüne alındığında bir hayli kısa. Bu kısa yolculuğumda sık sık karşılaştığım şey, yanlışlıkla düşürülen ve alınmayıp yalnızlığına terk edilen bozuk paralar. Oysa insanları orada toplayan şey para kazanma zorunluluğu. Bozuk para bulmamı başlarda şansa bağlasam da bu durumun süreklilik arz etmesi bu olayın şansla ilgisi olmadığını düşündürdü bana. Bu filmi hazırlarken geçen 2 hafta boyunca toplam 45 adet bozuk para buldum. Bunlar 20 tane 5 kuruş, 12 tane 10 kuruş, 6 tane 50 kuruş, 3 tane 1 lira, 3 tane 1 kuruş, bir tane de 2 sent. Bulunan paranın toplam değeri 8 lira 23 kuruş ve 2 sent. Ve bir günde bulduğum en fazla bozuk para sayısı 6. Bu paraları bulmak için fazladan bir arayış içine girmedim. Sadece önüme çıkanları topladım. Bu sürecin sadece 2 gününü bozuk para bulmadan geçirdim. Ki bugünlerde de evden çıkmadım. İnsanların bozuk paraya olan ilgisizliklerinin nedenlerini öğrenebilmek için 100 kişiye uygulanan ankette çıkan sonuçlardan biri yoğunluk. Sayın yolcularımız, inen yolcularımıza öncelik verin. Bu 2 hafta boyunca en çok para bulduğum yer 28 kere ile turnikeler. İnsanların turnikeden geçebilmek için kartlarını cüzdanlarından çıkarırken düşürdükleri bu paralar geçişlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle gözden kaçabiliyor. Bankamatiklerin ve seyahat kartlarına para yükleme otomatlarının çevresi bu otomatlara sadece kağıt para girişi yapılabilmesine rağmen ikinci bozuk para bulma merkezleridir. Bunun sebebi yine cüzdanlardan düşen bozuk paralar. Metro koridorlarına düşürülen paralar ise ya görme engelliler için yapılan sarı bantlardaki çıkıntılara takılıyor ya da bir duvara çarpıp durabiliyor. Yol üzerindeki bozuk paralar ise mekan içi aydınlatmaları sayesinde parlayıp kolayca fark edilebiliyor. Bu bile insanların durup parayı almasını sağlamıyor. Anketten çıkan bir diğer sonuç, insanların yerdeki bozuk parayı almaya üşenmeleri. Bozuk paralara çok sık rastladığım bir başka yerin yürüyen merdivenlerin ve yürüyen bantların sonları olması da bu ataletin bir sonucu. Bir hayli uzun olan yürüyen merdivende beklemeyip yürümek isteyen insanlar merdivenin sol tarafını kullanıyor. Böylece hem daha az zaman harcıyor hem de normal bir merdiven çıkmaya kıyasla daha az enerji tüketiyor. Merdivenin sağ tarafındaki yürümeyen insanlar ise bu 1 dakika 20 saniyelik zamanlarını cep telefonlarıyla geçiriyor. Sevgili olanlar hariç. Cepten çıkan telefon beraberinde bozuk paraları da dökebiliyor. Bu yüzden bozuk paralar yürüyen merdivenlerin ve yürüyen bantların sonunda ve sağ tarafında birikiyor. Çıkardıkları sesler merdivende yürüyemeyecek kadar üşengeç olan insanların onları eğilip almalarına yetmiyor. Merdivenin içine kaçan bozuk paralar merdivenin çalışmasına engel oluyor. İnsanlar üşengeçliklerinin bedelini yürümek zorunda kalarak ödüyorlar.
Anketten çıkan başka sonuç, insanların bu parayı almaya tenezzül etmedikleri şeklinde. En az ne kadar bozuk para bulsanız alırsınız sorusuna verilen en fazla yanıt 50 kuruş. İnsanların bu kayıtsızlığını bozuk parayı hakir görmelerine bağlamak mümkün. Gün içinde daha büyük meblağlar peşinde koşan insanlar bu küçük metalleri paradan bile saymıyorlar. Oysa bozuk paranın değerli olduğu zamanlarda olmuştu. Paranın icadından önce takas sistemi kullanılmaktaydı. Takas sisteminde yaşanan zorlukları önlemek adına M.Ö. 7. yüzyılda Lidya'da basılan ilk bozuk paralar %75 altın, %25 gümüş içermekteydi. Bu da parayı oluşturan madenlerin değeriyle o paranın satın alma gücünün eşit olmasını sağlamıştı. Bu ilk bozuk paralar o kadar değerliydi ki bazı üçkağıtçılar paranın kenarlarını törpüleyerek çıkardıkları altın parçalarını kendilerine saklamaktaydı. Akabinde paranın törpülendiğini anlayabilmek için kenarlarını tırtıklı yapmak gibi bir çözüm bulunmuştu. Bu yöntem günümüzdeki paralarda da sembolik olarak devam ettirilir. Üçkağıtçılık olaylarının bozuk paraya olan güveni azaltması ve büyük paraların döndüğü alışverişlerde bozuk para kullanmanın pek işlevsel olmaması, belirli miktarlardaki bozuk parayı temsil eden banknotların icadına sebep oldu. Bankaların da ortaya çıkmasına denk gelen bu dönemde müşterilerin yatırdıkları altına karşılık olarak verilen bankanotu tarihteki ilk banknottur. Sadece belli sayıdaki altına denk gelen banknot sistemi de karışık ticari ilişkilerde yetersiz kaldığından kağıt para sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle para maddi bir varlık olmaktan çıkıp bir varsayım haline gelmiştir. Günümüzde kullandığımız banka kartları da bunun bir sonucudur. Yine günümüzde 1 kuruş hariç yapım değeri belirttiği değerden daha fazla olan bir para yoktur. Bu yüzdendir ki bozuk paraya verilen değer yerlerde gezmektedir. İsminde bile bir görevini yerine getirememişlik vardır. Oysa bozuk paraya gereken değeri veren insanlar da yok değil. Metroda sanatını icra eden müzisyenler onlardan biri. Modern dünya günümüz insanlarını metrolarla yer altına çekiyor. Eskiden doğa ve kent ile etkileşimli olan insanlar yerini yer altında bir yere yetişmek için telaşlanan, bu yüzden etrafına dikkat etmeyen insanlara bırakıyor. Bir ucu alışveriş merkezlerine çıkan, reklam panolarından başka bir şey sunmayan, İşleminiz yapılıyor. Lütfen kart yüklemeniz gerçekleşti. estetik kaygı güdülmeden tasarlanmış bu ortamda insanların duyuları da bozuk paraları fark edemeyecek kadar köreliyor. Tıpkı yer altında yaşayan köstebeklerin görme yetilerini kaybetmesi gibi. Bu da ankete katılanların %45'ini oluşturan bozuk para bulmayan insanların varlığını açıklıyor. Bir deney için yol ortasına bıraktığımız, insanların gördüklerinde alabileceklerini söyledikleri 50 kuruş bile ancak 258 dakika sonra fark ediliyor. İnsanların körelmiş duyularını canlandırarak onlardaki bu kayıtsızlığı kıran müzik dinletileri metrolardaki belki de tek hareketlilik. Mesleklerinin ismi gereği sokakta olması gerekirken kapalı mekanlarda kendilerine ayrılan yerlere yerleşen sokak müzisyenleri etraflarını ritim katarak ortamın kasvetini azaltıyor.
yolcularımız, Taksim bu yöndeki son istasyonumuzdur. Kabataş yönüne gidecek yolcularımızın Taksim Kabataş finiküler hattını kullanmaları gerekmektedir. Next station is the terminal station. Interchange station to Taksim Kabataş funicular line. 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 Sadece kağıt para görüşüyordunuz. Kabataş funicular line. Bu müzisyenlerin değerini bilenler yok değil. Başlayacak bence. Biz teşekkür ederiz. Ancak birçok insan bu zevki bile ya ıskalayarak ya da yerden almaya tenezzül etmedikleri bozuk paraları onlarla paylaşmaktan çekinerek müzisyenleri de bozuk paranın kaderine mahkum etmektedir. Gün sonu herkes evine çekilirken bozuk paralar yine yalnızlığına terk edilir. Yolda para görseniz alır mısınız? Yani çoğu zaman alırım. Neden? Çünkü o paranın Merkez Bankası'nda karşılığı var. Ve yerde olduğu zaman, kimse almadığı zaman sirkülasyonu sağlamıyor. Para ülke içinde dolaşmıyor. İleride kriz bile olabilir. 50 kuruştan aşağısına dokunacağımı sanmıyorum. Yolda para görüyorum ama almaya utanıyorum. İnsanlar fakir der diye böyle 10 kuruş falan görüyorum. Minibüste lazım oluyor. Çıkmıyor, para çıkmıyor, tamam mı? Ama işte alamıyorsun. İnsanlar şey yapıyor yani. Bakacak, böyle görecek.